Herkese merhaba. Bugün felsefe tarihinin en parlak, en esrarengiz ve dürüst olmak gerekirse en zorlu zihinlerinden birine Ludwig Wittgenstein'e odaklanacağız. Ve tabii ki onun felsefenin bütün sorunlarını sonsuza dek çözeceğine inandığı o meşhur incecik ama bir o kadar da ağır kitabına, Traktatus'a. Ama durun, o büyük fikirlere, o karmaşık önermelere gelmeden önce, gelin önce bu adamın kim olduğuna bir bakalım. Çünkü Wittgenstein'ın hayatı, inanın bana, felsefesinin kendisi kadar sıra dışı ve çarpıcıydı. Düşünün, akıl hocası yani 20. yüzyılın en büyük mantıkçılarından ve filozoflarından Bertrand Russell, onun için tam olarak bu ifadeleri kullanıyor. Onu, dehanın vücut bulmuş hali olarak tanımlıyor. Ama bu dehanın bir de inanılmaz çalkantılı bir yanı var. Savaşın dehşetini en ön saflarda yaşadıktan sonra, ailesinden kalan ve o dönem Avrupa'nın en büyük servetlerinden biri olan mirasının tamamını reddediyor ve kendine aşırı basit, neredeyse çileci bir hayat seçiyor. Zaten kariyerine baktığınızda bile ne kadar sıra dışı bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Jet motoru pervaneleri tasarlayan bir mühendisken kendini birden savaş siperlerinde buluyor. Oradan çıkıp Avusturya'nın en ücra köylerinde ilkokul öğretmenliği yapıyor, sonra bir manastırda bahçıvanlık, derken Cambridge'de felsefe profesörlüğüne uzanan akıl almaz bir yolculuk onunkisi. Peki neydi bu adamı böylesine oradan oraya savuran şey? Aslında tek bir takıntısı vardı. Mutlak bir berraklık, mutlak bir kesinlik arayışı. Hayatı boyunca bunun peşinden koştu. Her şey aslında çok pratik bir mühendislik problemiyle başlıyor. Ama Wittgenstein'ın zihni öyle bir zihin ki bir sorunun yüzeyinde kalamıyor. Sürekli daha derine, daha temele iniyor ve kendini fiziksel dünyadan düşüncenin ve mantığın en temel yapı taşlarına doğru ilerlerken buluyor. Şunu fark ediyor. Bir problemi çözmeden önce, hatta o problemi doğru dürüst ifade etmeden önce kullandığımız dilin kendisini bir netliğe kavuşturmamız lazım. Belki de felsefenin yüzyıllardır çözemediği sorunların temelinde dilin yanlış kullanılması yatıyordu. Ve bu müthiş farkındalık onu o devrimci kitabına götürüyor. Tractatus Logico-Philosophicus'a. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu felsefe tarihini değiştirecek kitabın büyük bir kısmını Birinci Dünya Savaşı'nda, cephede, siperlerde yazıyor. Peki, hadi kitabın kalbine dalalım. Wittgenstein diyor ki, dil dediğimiz şey aslında gerçekliğin bir resmini çeker. Bu fikir o kadar basit ve o kadar güçlü ki felsefede adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Wittgenstein işe çok temel bir ayrımla başlıyor. Diyor ki, bakın, bir yanda dünya var. Yani olan biten her şey, olguların toplamı. Mesela kitap masanın üzerinde duruyor, bu bir olgudur. Diğer yanda da dil var. Yani bu olguları anlattığımız cümlelerin, yani önermelerin toplamı. İşte bu slaytta gördüğünüz şey işin kilit noktası. Wittgenstein'a göre bu iki yapı, yani dil ve dünya, birbirinin ayna görüntüsü gibi. Aralarında mükemmel bir mantıksal paralellik var. En temel seviyede dildeki isimler dünyadaki nesnelere karşılık geliyor. Masa kelimesi o gördüğünüz masanın ta kendisini işaret ediyor. Peki sihir nerede başlıyor? İşte tam burada. Bu isimleri yani kelimeleri bir cümlede bir araya getirdiğimizde, mesela kitap masanın üzerinde dediğimizde aslında gerçek dünyadaki nesnelerin birbiriyle olan ilişkisini, o dizilimi birebir kopyalamış, resmetmiş oluyoruz. Cümlenin anlamı da tam olarak bu resimden, bu yansıtma yeteneğinden geliyor. Şimdiye kadar her şey çok mantıklı, çok zarif, değil mi? Ama işte bu kusursuz görünen teorinin çok ama çok şok edici bir sonucu var. Eğer dil sadece ve sadece dünyadaki olguların bir resmi ise, peki ya hayattaki o en önemli şeyler? Yani iyilikten, güzellikten, aşktan, adaletten bahsettiğimizde dilimiz o zaman neyin resmini çekiyor? İşte burası. Wittgenstein'ın pek çok kişiyi sarstığı yer. Ona göre etik, estetik, din, hayatın anlamı gibi konular hakkında konuşmak anlamsızdır. Bakın yanlış demiyor, anlamsız diyor. Neden? Çünkü dünyada karşılığı olan bir olguyu resmetmiyorsunuz. Elinizle gösterebileceğiniz bir iyilik nesnesi ya da anlam olgusu yok. Dolayısıyla bunlar hakkında kurulan cümleler mantıksal olarak boştur. Kelimelerin yanlış kullanımıdır, birer saçmalıktır. Ve tam da bu noktada kitap inanılmaz mistik bir dönüş yapıyor. Wittgenstein diyor ki, asıl önemli olan benim bu kitapta söylediklerim değil, söyleyemediklerim, sessiz kaldığım yerler.
kendi yazdığı önermeler için bile şunu söylüyor bu meşhur merdiven benzetmesiyle. Diyor ki, benim cümlelerim bir merdiven gibidir. Onları kullanarak yukarı tırmanırsınız, dilin sınırlarını görürsünüz. Ama o tepeye ulaştığınızda o merdiveni itip devirmeniz gerekir. Yani kendi kitabının bile sonunda saçma olduğunu kabul etmemizi istiyor. Ve işte geldik kitabın o meşhur, o unutulmaz son cümlesine. Wittgenstein için etik, anlam, güzellik gibi şeyler yok değiller. Sadece kelimelere sığmıyorlar, konuşulamazlar. Onlar ancak gösterilebilir, nasıl yaşadığımızla, neyi seçtiğimizle, eylemlerimizle. Wittgenstein felsefenin tüm sorunlarını çözdüğüne inanıyordu. Nasıl mı? Sınırlarını çizerek. Bunlar konuşulabilir, bunlar konuşulamaz diyerek. Ama bize bıraktığı asıl soru şu. Dilin sınırlarının bittiği yerde, o sessizlik diyarında, bizim için asıl önemli olan ne yatıyor olabilir?